Arkadaşlar merhaba. Bugün size 3 tane mod tanıtacağım. Bildiğiniz gibi ETS 2'de bir tane yol planlayıcı var. Kocaman bir şey. 2 de kocaman ayna var üstlerde. Şimdi bu tabi görüntüyü bozuyor. İşte bu modla bu görüntüyü daha kabul edilebilir hale getiriyor. Şimdi ekranın üstüne bakın. Bu yol planlayıcının büyük bir kısmı ekranın üstüne taşınmış bu moduna. Şimdi bu modda aşağıdaki modda yani orijinal modda olan ne varsa her şey var arkadaşlar. Şimdi modun ekranda kapladığı yer küçük. F3 tuşuyla ekrandan kaldırıp tekrar ekrana götürebilirsiniz. F5 tuşuyla haritanızı yani o GPS ekranını götürebilir ve değiştirebilirsiniz. Daha küçük, daha büyük haritalar koyma imkanı var oraya. Şimdi F5 tuşuna bastıkça ekrandaki haritanın oranı değişiyor arkadaşlar. Böyle bir güzelliği var. F6 tuşuna bastınız mıydı? Kamyonun yüküyle ilgili altta görüyorsunuz. Kamyonun yüküyle ilgili bilgiler geliyor. F7'ye bastığınızda kamyondaki hasar durumuyla ilgili bilgiler geliyor. İşte yol destek falan çağırmak isterseniz oradan tıklayıp çağırabilirsiniz. Böyle bir güzelliği var. Şimdi arkadaşlar öncekinde kocaman aynalar gördünüz. Şimdi bu modun güzelliği yukarıya koyduğu aynaları daha küçük ve tam üste yapıştırmış olması. Böylece aynalar ekranda kocaman bir yer kaplamaya. Gerçi ben daha evvel size bir ayna modu verdiydim. YouTube'a videosunu koyduydum. Bu ayna modunu kurduysanız, koltuk ayarlarında dediğim gibi yaptıysanız o zaman bu üstteki aynalara gerek kalmaya zaten. Ama bazı modifiye kamyonlara bu aynalar uymadığı için iç aynalara ihtiyaç olabiliyor. İç aynaları da arkadaşlar F2 ile kaldırıp işte sağ aynayı ya da sol aynayı koyabiliyorsunuz. Onu biliyorsunuz zaten. Bu orijinalde de böyle. Arkadaşlar bu yukarıdaki haritayı yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Yani alttaki bu GPS cihazınız varsa onu normal halde kullanırsınız. Üsttekini daha küçük harita yaparsınız. Böylece döneceğiniz kavşağı ne kadar uzakta olduğunu görürsünüz. Ona göre pozisyonunuzu ayarlayabilirsiniz. Aracınızın orijinal GPS cihazı yoksa zaten o zaman bu üstteki haritayı açarsınız. O zaman haritayı kullanma imkanınız olur. GPS'e de ihtiyacınız olmaz arkadaşlar. Şimdi bu modun güzel tarafı ekranda çok fazla yer kaplamaya olması. Çoğu zaman yukarıda bunu unutursunuz bile. Bazen aynaları açayan geri manevra yaparken unutuyan onu yukarıda. O kadar küçük kalıyor yani fark etmeyen bile. Bir zaman sonra bakıyor ayna açık kalmış diyen ama zaten fark etmeyen. Çünkü bu kocaman aynalar çok rahatsız ediyordu. O yol planlayıcısı da rahatsız ediyordu. O yüzden bu iyi oldu. Şimdi ikinci mod içinde yola biraz çıkmamız gerekecek. Onun nasıl bir etkisi var onu göreceğiniz. Biraz hareket eden bir önce. Bir bakalım ne yapıyormuş bu ikinci mod. Şimdi bazı kamyonlarda arkadaşlar GPS cihazları oldukça küçük. Bu hız limitlerini gösteriyor GPS cihazı ama o küçük GPS'lerde oldukça ufak kalıyor bu. Şimdi bu ikinci modumuzda arkadaşlar bu hız limitini
daha görünebilir hale getiriyor. Büyütüyor yani. Tabi o zaman bunu daha rahat görüyorsunuz. Bu normalde şimdi işaretlediğim yer normalde kırmızı bir dairenin içinde oluyor. Koltuğu da biraz geri çekerseniz, GPS cihazınız da biraz ufalsa o zaman bu rakamları okumak oldukça güç oluyor. Şimdi bu modundan bu yazı büyüdüğünden her şartta bunları görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar 3. modumuz için de size bir ön bilgi verin. Bu kocaman siyah bir alanın ortasında yolu görüyorduk daha önce GPS cihazımızda. Bu siyah alanı kaldırıyor bu. Şimdi GPS cihazına bakarsanız görürsünüz zaten. Bunun yerine bir harita oturuyor zemin olarak. GPS biraz daha güzel görünüyor böyle. Şimdi bu harita tabi şu anda gittiğiniz yolun haritası değil arkadaşlar. Bu öylesine konmuş bir harita görüntüsü sadece ama işte biraz daha göze hoş gözüksün diye. Ama bunun da bir sıkıntısı var. Onu da hemen deyiverin. Şimdi farları yaktığınızda biliyorsunuz GPS arkadan aydınlatılıyor. Dışarıda da eğer günlük güneşlik bir hava varsa ya da ışıklar varsa işte sokak lambaları vesaire gibi zemin görünmez hale geliyor. Bunu hemen deyiverin. Arkadaşlar şimdi bu 3 tane mod sizin araba kullanırken ekranda göreceğiniz o kocaman devasa şeyleri ortadan kaldırıyor. Yani kocaman aynalardan, kocaman yol planlayıcısından kurtuluyorsunuz. Bir de minicik kalan o hız limit uyarısını daha kocaman yapıyor. Onu da rahat rahat okuyabiliyorsunuz. Dolayısıyla oldukça kullanışlı 3 tane mod bunlar. Bunları bir arada çalıştıracaksınız. Şimdi modların sıralamasını da indirebileceğiniz yerlerin de linkini vereceğim ben zaten. Oralardan şeyleri indirirsiniz modları. Dediğim sırayla da koyarsınız onu. Ondan sonra kullanışlı bir mod olduğu için bunda sizin de işinize yara güzel güzel kullanırsınız. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki videoda size 2 tane daha mod tanıtacağım. Bu modundan ilgili videonun hemen arkasında sonunda yani bir takım görüntüler var. Bu görüntüleri de incelersiniz, bakarsınız. Ondan sonra o modları da kurup kurmayacağınıza ya da videoyu izleyip izlemeyeceğinize karar verirsiniz. Şimdi kamyonlarda bu ETS2'nin kamyonlarında şoför gazı kütmüş gibi oturuyor arkadaşlar. Halbuki araba hareket ederken özellikle ani hareket ederken şoförün de arabanın hareketine göre vücudunun, kafasının hareket etmesi lazım. Kupanın da, arabanın kupasının da ona göre hareket etmesi lazım. Şimdi bazı fizik modları var. Bunlar kamyonun hareketini sağlaya dışarıdan baktığın zaman. Ama içerideki görüntüye bir etkisi olmuyor bunların. Yani dışarıdan araba sallanıyor sallanıyor ama içeride hiçbir hareket yok. Şimdi bu 2 tane mod işte bu dediğimiz işi yapıyor arkadaşlar. Şimdi görüntüleri bir izleyin, bir bakın. Ani hareketler olunca neler oluyor? Ondan sonra dediğimi anlayacaksınız zaten. Şimdi hızlı hareket ederken arkadaşlar direksiyonu ani hareket ettirdiğiniz zaman işte ne bileyim bir yere dönmeniz gerekti, bir araba sollamanız gerekti, ani fren yaptınız, gaza birden bastınız, kalktınız, bir şeyler yaptınız yani. Arabanın koltuğunun buna uygun hareket etmesi gerekiyor. Ama sağa sola dönerken mesela koltuk sağa sola yatmıyor arabada. Bu sefer ne oluyor? İnsanın vücudu oynaya, kafa oynaya. Dolayısıyla sizin yolu görüşünüz, yola bakışınız o sallantıya göre değişiyor arkadaşlar. Şimdi bu modlar tabi tam anlamıyla bir gerçekçilik sağlamayasa da en azından
ona yakın bir görüntü veriyor. Şimdi bakın neler oluyor az sonra direksiyon manevralarında nasıl hareket ediliyor bir görün bakalım. Şimdi direksiyonu hareket ettirdiğiniz zaman gördüğünüz gibi adam sağa sola yatıyormuş gibi bir his veriyor. Ama direksiyona hızlı hareketler verirseniz sağ sol vesaire gibi o zaman sürücünün hareketi başlıyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Ne demek istediğimi anladınız herhalde. Yeni videoda da bunlar olacak. Şimdilik herkese hayırlı geceler dileyen, hoşça kalın, iyi oyunlar.